Bugün sizlerle tarih boyunca tartışmalara konu olmuş, kökenleri efsanelerle, tarihçilerle ve arkeolojiyle şekillenmiş bir halkın, Ermenilerin hikayesine bakacağız. Bu anlatımda efsanelerden bilimsel çalışmalara, antik çağlardan modern zamanlara kadar Ermeni halkının geçmişine ışık tutacağız. Peki, Ermeniler gerçekten Nuh'un torunlarından mı geliyor, yoksa Herodot'un dediği gibi Frikyalıların bir kolu mu? Gelin efsanelerle tarihin kesiştiği bu yolculuğa birlikte çıkalım. Ermeni tarihine dair en eski anlatılardan biri Nuh'un torunu Hayk'a dayandırılır. Bu geleneksel efsaneye göre büyük tufan sonrası Hayk, Babil Kulesi'nin yapımında çalışmış, ardından Doğu Anadolu'ya dönerek soyunu burada sürdürmüştür. Bu anlatım özellikle Ermeni Apostolik Kilisesi'nin öğretilerinde ve ilk Hristiyan yazarlardan biri olan Koreneli Moses'in eserlerinde yer bulur. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Bu tür köken hikayeleri tarihsel gerçeklikten çok bir halkın kendini anlamlandırma biçimidir. Antik Yunan tarihçisi Herodot ise bu efsanevi anlatımı reddeder. Ona göre Ermeniler Frikyalılardan kopan bir halktır. Frikyalılar Balkanlardan Anadolu'ya göç eden ve Sakarya ile Büyük Menderes ırmakları arasına yerleşen bir kavimdir. Milattan önce 1200'lerden itibaren Anadolu'nun batısından doğusuna yayıldıkları, çevre halklar üzerinde etkili oldukları bilinir. Doğu Anadolu'ya uzanan Frik kolonileri zamanla burada yaşayan topluluklarla karışarak Proto-Ermeni kimliğinin temelini atmış olabilir. Bir dönem Ermenilerin atalarının Urartular olduğu iddia edilse de dil araştırmaları bu fikri çürütmüştür. Urartuca bugün Çeçence ve diğer Kuzey Kafkas dilleriyle akrabadır. Ermenice ile ise bir bağlantısı bulunmaz. Urartu Krallığı M.Ö. 9. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar Van Gölü çevresinde güçlü bir devlet olarak hüküm sürdü. Ancak Urartuların çöküşüyle bölgede güç dengesi değişti ve yeni halk hareketleri başladı. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu yıkmasının ardından Anadolu ve Mezopotamya'daki iktidar boşluğu bölgedeki beyliklerin güç kazanmasına zemin hazırladı. Bu süreçte Ermeni beyleri de özerklik elde etti. Milattan önce 1. yüzyılda 2. Tigran yönetiminde Ermenistan Krallığı Mezopotamya'dan Lübnan'a kadar uzanan bir imparatorluk kurdu. Ancak bu güç kısa sürdü. Roma generali Pompeius'un müdahalesiyle Ermenistan yeniden küçültüldü. Roma ve Arsak imparatorlukları arasında kalan Ermenistan, zaman zaman Roma'ya, zaman zaman Arsaklara yanaşarak varlığını sürdürdü. Bu istikrarsız durumu Roma tarihçisi Tacitus, Ermenileri acayip bir halk olarak tanımlayarak anlatır. Bölge, iki süper gücün arasında tampon bir devlet olarak varlığını korumaya çalıştı. Milattan sonra 387 yılında Sasaniler ve Bizanslılar Ermenistan'ı kendi aralarında paylaşarak bölgedeki bağımsız Ermeni krallıklarına son verdiler. Sasani kontrolündeki Ermenilerden bir kısmı ayaklanmalar sonrası İran içlerine sürüldü. Bugün hala İran'da hatırı sayılır bir Ermeni topluluğu bulunmasının kökeni bu olaydır. Arap fetihleriyle birlikte bölgede İslam hakimiyeti kuruldu. Ermenilere bazı beylikler kurma izni verildi. Ancak Bizans'ın güç kazandığı 10. ve 11. yüzyıllarda Ermenilere yönelik baskılar arttı. Birçok Ermeni Sivas, Kayseri, Maraş, Antep ve Çukurova'ya zorunlu göçe tabi tutuldu. Ermeni Apostolik Kilisesi Bizans'ın Ortodoks mezhebiyle hiçbir zaman tam anlamıyla uzlaşamadı. Bu nedenle Ermeni kimliğiyle kilise arasında güçlü bir bağ oluştu. Ortodoksluğu kabul eden Ermenilere ise Rum denilmesi bu ayrışmanın kültürel derinliğini gösteriyor. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Selçuklular Doğu Anadolu'ya hakim oldular. Selçuklu kaynakları Ermenilere adil ve hoşgörülü yaklaşıldığını, Ermeni tarihçileri de bu dönemi görece huzurlu bir zaman olarak tanımlıyor. Örneğin Urfalı Mateos, Selçuklu Sultanı Melikşah'tan Ermenilere şefkatle yaklaşan bir lider olarak söz eder. Bizans'ın zayıflaması ve Haçlı Seferleri döneminde Toroslar'da Kilikya Ermeni Krallığı kuruldu. Bu devlet 1375'te
Memlükler tarafından yıkılana kadar Haçlılar için önemli bir müttefik ve ticaret merkezi oldu. Akdeniz ticaret yollarını kontrol etmesi krallığa stratejik bir önem kazandırmıştı. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda Ermenilere gösterilen hoşgörü dikkat çeker. Osman Gazi, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin kendi topraklarında örgütlenmesine izin verdi. Bu ilişki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle daha da kurumsallaştı. İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi bugün hala Ermenilerin en yüksek dini otoritesi konumundadır. Osmanlı'da Ermeniler milleti sadıka, yani sadık millet olarak anıldı. Pek çok Ermeni Osmanlı bürokrasisinde yüksek mevkilerde görev aldı. Paşalar, bakanlar, elçiler ve milletvekilleri arasında Ermeniler de yer aldı. Özellikle maliye, dışişleri ve ticaret gibi kritik alanlarda etkinlik gösterdiler. 19. yüzyılın sonlarına doğru Ermeni toplumunda iki farklı siyasi görüş belirdi. Taşnak Partisi bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı savunurken, Hınçak Partisi Osmanlı'nın bütünlüğü içinde reformlar yapılmasını savunuyordu. Ancak radikalleşen gruplar bu süreçte silahlı çatışmaları tercih etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ile Ermeni silahlı gruplar arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Ermenilerin bir kısmı Rus ordusuyla işbirliği yaparken Osmanlı yönetimi 1915'te Tehcir Kanunu'yla Ermenileri Anadolu'dan Suriye'ye göç ettirdi. Bu göç sırasında hem Ermeniler hem Müslüman siviller büyük acılar yaşadı. Bu döneme dair farklı tarihsel yorumlar ve politik tartışmalar bugün de sürüyor. Bugün dünya genelinde 6 ile 8 milyon arasında Ermeni olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 3 milyonu Ermenistan'da yaşarken Rusya, Amerika, Fransa, Lübnan, İran ve diğer ülkelerde de önemli Ermeni diasporaları bulunuyor. Bu diaspora kültürel ve siyasi anlamda Ermeni kimliğinin korunmasında aktif bir rol oynuyor. Ermenilerin tarihi efsanelerle başlayıp imparatorluklar arasında sıkışmış bir halkın hayatta kalma mücadelesine uzanıyor. Bu tarih yalnızca geçmişin değil, günümüz siyasi ve sosyal tartışmalarının da bir parçası. Ermeni halkının kökenleri, yaşadığı coğrafya ve tarih boyunca kurduğu ilişkiler bu halkın kimliğini bugüne taşıyan unsurlar olmuş. Kimlik sadece kan bağıyla değil, hafızayla ve hikayelerle de yazılır. Bu yüzden Ermenilerin geçmişi sadece onların değil, Anadolu ve çevresinin de ortak hafızasında yer alır. Bugün size tarih boyunca tartışmalara, efsanelere ve savaşlara konu olmuş bir halkın hikayesini anlattım. Bu tarz tarih videolarını seviyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bugünün köklerinde başka hangi konuları görmek istersiniz? Görüşlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.